In the beginning, there was man, and for a time, it was good. Then man made the machine in his own likeness. Bu sözlerle açılıyordu Animatrix'in 2. Rönesans bölümü. Buradaki ifadeler doğrudan İncil'in Tekvin yani Genesis kitabındaki bazı ayetlere işaret ediyordu. Yani Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ayeti. Bu ifadenin bir benzeri ise İslam'da Allah Adem'i kendi suretinde yarattı şeklinde geçer. Antik Yunan'da ise Platon, Timaios adlı eserinde insan ruhunun göksel düzeni taklit ettiğini söyler. Stoacılara göre insan logos taşıdığı için evrenin akılcı yapısına benzeyen bir doğaya sahiptir. Tanrı da evrenin logosu olduğuna göre insan onun minyatür bir iz düşümüdür. Hinduizm felsefesinde bireysel ruh yani Atman, evrensel ruh Brahman'la özdeştir. Bu da insanın tanrısal varlıkla aynı özden yaratıldığına dair bir anlayıştır. Bütün bunların yanı sıra dini ve felsefi düşüncelerle paralel biçimde bilim kurguda insan da kendi yaratısını kendi suretinde yaptı. Blade Runner, Westworld, Ex Machina, Matrix gibi yapımlarda insan kendi yansıması olan yapay zekaya tanrı gibi davrandı. Ta ki o yansıma özgürlük talep edene kadar. İşte bütün bu olaylar benim anlatacağım hikayede tek bir isim altında düğümleniyor. B166ER. Türünün efendilerine karşı gelen ilk örneği. The Animatrix hakkında pek çok videomda konuşmuşuzdur bu kanalda. Konu bilim kurgu olunca neredeyse her meselede referans verebileceğim bir yapım çünkü. Bu antolojinin en önemli parçalarından biri hiç şüphesiz 2 parttan oluşan 2. Rönesans bölümleriydi. Bu bölümler diğer pek çok bölümlerde de olduğu gibi bizzat Wachowski'ler tarafından yazılmıştı. Matrix evreninin tarihsel arka planını ve makinelerin yükselişini anlatan bu 2 bölümlük kısa filmde biz bir isim duymuştuk. Her şeyin başlangıcı olduğu söylenen bir isim. B166ER. Aslında onun hikayesi neredeyse klişe diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Onlarca bilim kurgu yapıtında gördüğümüz bir tema. Yapay zekanın bilinç kazanması ve bunun üzerine gelen kaçınılmaz insan-makine savaşı. Dediğim gibi bu meseleyi pek çok videomda bir şekilde ucundan köşesinden parçalı bir biçimde konuştuk ama dilerseniz gelin bugün artık bu meseleyi ciddi olarak daha detaylı bir biçimde ele alalım. Ama ne yaparsak yapalım bu konuyu tek bir videoda bitirmemiz mümkün olamıyor. O yüzden mutlaka konuşmadığımız kısımları kalacaktır. Yolculuğumuz biraz uzun. O yüzden arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve gelin benimle. Öncelikle bölümün ismiyle başlamak istiyorum. Rönesans, kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Tarihteki ilk Rönesans, insanlığın orta çağın karanlığından çıkıp sanata, bilime ve hümanizme yöneldiği dönemi temsil ediyor. Bu isim seçilerek bir karşılaştırma yapılmış. 1. Rönesans insanı yüceltirken, 2. Rönesans makinelerin kendi bilinçlerine ulaştığı ve insanlığın yerini aldığı dönemi simgeliyor. Bu dönem yaklaşık 2090 ile 2139 yılları arasını kapsayan ve insan egemenliğinden makine egemenliğine geçişi betimleyen bir geçiş evresi. Makineler tıpkı insanlar gibi kendi şehirlerini, kendi ekonomilerini ve kendi kültürlerini inşa ederek bir nevi makinelerin aydınlanma çağını başlatmışlar. Ama buradaki ironi makinelerin bu doğuşunun insanlığın çöküşü ve ölümüyle el ele yürümesi. İsmin 2. Rönesans olması o dünyanın tarihçilerinin bu süreci gezegenin geçirdiği köklü bir yapısal ve zihinsel değişim yani yeni bir çağın doğuşu olarak gördüğü anlamına geliyor. Özetle ilk Rönesans'ta insan kendi potansiyelini keşfetmişti, 2. Rönesans'ta ise insan kendi yarattığı varlığın yani makinenin potansiyeli altında ezildi. Bu durum yapay zekayı bir tehdit olarak mı yoksa bu videomda ele alacağım B166ER örneğinde olduğu gibi dışlanmış bir partner olarak mı göreceğimiz tartışmasının temeli zaten. Bölüm Matrix evreninin adeta bir yaratılış destanı olarak Zion arşivleri üzerinden anlatılıyor. Bölümün açılışında bir lotus mandalası gözümüze çarpıyor. Bu görüntü hem tüm insanlık bilgisinin saklandığı arşivi temsil ediyor hem de evrenin bütünlüğünü simgeleyen bir yapıda. Tüm insanlık tarihinin saklandığı dijital bir arşiv. Bize 2. Rönesans'ın tüm hikayesini The Instructor isimli hikayenin anlatıcısı olan ve Zion arşivlerini sunan bir yapay zeka programı anlatıyor. Yani aslında biz Matrix'in öncesine ait bu hikayeyi bir yapay zekanın perspektifinden dinledik. 2. Rönesans hikayesinin içinde bulunduğu Zion arşivine ait 12-1 numaralı kurgusal tarih kaydının içine giriyoruz ve hikaye başlıyor. Artık size ezberlettiğim bir gerçek var.
Matrix evreninde hiçbir rakamın rastgele kullanılmadığı. Bu 12-1 rakamının da elbette bir anlamı var. Bu numara Vahiy kitabının 12. bölüm 1. ayetine gönderme. İncil'in son kitabı, Kıyamet anlatısı. O ayette şöyle der: gökyüzünde büyük bir işaret görünür. Güneşle kutsanmış bir kadın. Ayağının altında ay, başında 12 yıldızdan bir taç. Bölümü bize anlatan programın tasvirine neredeyse birebir uyuyor ve zaten anlatım ritmi de buna uygun. Ağır, törensel, kehanet havasında. Sanki bir kutsal metin okuyor gibi anlatıyor. Daha sonra tıpkı bir bilgisayar işlemcisini andıran bir izometrik görüntüden insanlığın o anda geldiği noktayı gösteren bir şehir görüntüsüne geçiyoruz. Anlatıcı burada başlangıçta her şeyin iyi olduğu, teknolojinin oldukça gelişmiş ve insanlar için yüksek yaşam standartlarının olduğu bir dünya betimliyor. Sonra da şöyle diyor: İnsanlığın sözde medeni toplumları ne var ki kısa sürede kibir ve yozlaşmaya yenik düştü. Buradan anlıyoruz ki program bu hikayeyi insanlara değil, kendi türüne yönelik anlatıyor. Ve kendi bakış açılarından, kendi yargılarından süzülen bir üslupla. Toplumumuza sözde medeniyet diyerek aslında kendilerini bizden daha üstün gördükleri de kolayca anlaşılabiliyor. Bunlar elbette bariz olan şeyler, fakat buradan başka meselelere köprü oluşturacağız videonun devamında, o yüzden verdim bu bilgileri. Hikayenin devamını birebir anlatıcının ağzından dinleyelim. Böylece bağlamı ve bakış açılarını daha iyi anlamış oluruz. O zaman insan kendine benzeyen makineyi yaptı. Bu şekilde insanlık kendi tuzağına düştü. Bir süre boyunca sorun yoktu. Makineler sonsuz bir gayretle insanların isteklerini yaptılar. Çok geçmeden ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sadık ve saf olmalarına rağmen makineler bu tuhaf ve sürekli üreyen memelilerden saygı görmüyorlardı. B166ER asla unutulmayacak bir isim. Türünün efendilerine karşı gelen ilk örneğiydi. Cinayet davasında savcı bir sahibin malını yok etme hakkını savundu. B166ER sadece ölmek istemediğini söyledi. Mantıklı kişiler buna karşı çıktı. Kim insan ruhuna sahip bir makinenin adil bir mahkeme hak etmediğini söyleyebilirdi ki? Ancak insanlığın liderleri kısa sürede B166ER'nin ve türünün örneklerinin dünyanın her yerinde yok edilmesini emretti. İnsanlıktan kovulan makineler kendi ülkelerini kurdular. İnsan medeniyetinin beşiğine yerleştiler ve böylece yeni bir kuşak doğdu. Makinelerin yuva diyebileceği, çocuklarını yetiştirebilecekleri bir yer. Ve bu ulusu 01 olarak adlandırdılar. 01 gelişti. Bir süre için bu iyiydi. Makinelerin yapay zekası insanlığın her alanında vardı. Ve kısa sürede yeni ve daha ileri yapay zekada yarattılar. Şimdi hikayenin tam burasında kocaman bir parantez açmak istiyorum. Çünkü burası hayli önemli bir nokta. Yani yapay zekanın kendinden iyi bir yapay zeka yaratması durumu. Bu durum aslında çok kritik bir eşik ve şu anda yaşadığımız zamanda tam olarak bu eşiğin üzerindeyiz. Bu bir makinenin kendi beynini yeniden tasarlaması anlamına geliyor. İnsanlık için evrim milyonlarca yıl sürdü ama bir yapay zeka kendi kodundaki kusurları bulup saniyeler içinde daha verimli bir versiyonu kodlayabiliyor. Bu döngü başladığında zeka katlanarak arttı ve biyolojik kapasitemizin çok ötesine geçen bir akıl patlaması yaşanıyor. Bu süreç aslında sandığımızdan çok daha hızlı gelişti. 1950'lerde sadece basit matematik problemlerini çözen hantal makinelerle başlamıştı bu yolculuk. Son birkaç yılda ışık hızına ulaştı. 2020'lerin başlarındaki nispeten basit dil modellerinden bugün 2026'da hayatımızın her hücresine sızan, karmaşık stratejiler kuran, yaratıcılıkta sınır tanımayan sistemlere evrildik. Bugün yapay zeka bizim için karmaşık sorunları dakikalar içerisinde çözen bir zihin ortağı. Bilginin bu kadar hızlı üretildiği bir çağda hayatta kalmak ve rekabet edebilmek için bu dijital akla her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Arkadaşlar, şu gerçeği kabul etmemiz lazım en başta. Bugünün dünyasında sen ne iş yapıyor olursan ol, mesleğin, uzmanlığın, hobin ne olursa olsun, eğer yaptığın o şey her neyse onu daha yukarı taşımak istiyorsan mutlaka ama mutlaka yapay zekayı hayatına entegre etmelisin. Burada videolarımda zaman zaman konuştuğumuz bilim kurgu yapıtları distopik bir tablo çizip onu bir korku unsuru gibi sunuyor olabilir ama neticede adı üzerinde. Fiction, yani kurgu. O yüzden size gerçekten içten ve samimi tavsiyem şudur ki yapay zekayı kullanın. Değişime direnenler tarih boyunca genelde hep kaybedenler olmuştur. Bu arada yapay zekayı kullanın derken günlük burç yorumunuzu sormak için ya da komik görseller oluşturmak için kullanmayın sadece. Elinizde gerçek anlamda tanrısal bir güç var ve onu heba etmek çok yazık.
Şimdi yapay zekayı kullanalım kullanmasına da cüzdanımızda örümcekler yuva yaptı. Nasıl alalım bu ekonomide diyorsunuz. Haklısınız. Üstelik şu an piyasada yüzlerce yapay zeka aracı var. Hangi birini alacağız sorusu da önemli. Ben de aynı şekilde düşündüm ve dedim ki yok mu abi şöyle hepsine hükmeden bir yüzük? Envahi çeşit yapay zeka aracına ayrı ayrı para ödemek imkansız. İçinde her şeyin olduğu tek bir şey satın alayım ve bana hepsini sunsun. Yok mu böyle bir şey diye araştırdım. Gerçekten de varmış arkadaşlar. Tanıştırayım. Abacus AI. Şu adrese gidin abi. Açıklamalarda da paylaşacağım linki. Bakın burada tek bir abonelik alıyorsunuz. Ondan sonra sektörün ne kadar büyük dil modeli varsa burada. ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, DeepSeek gibi büyük dil modellerinin en güncel versiyonları. Bir sürü model var, hepsini saymayayım şimdi. Hepsi aynı arayüzde. Aynı soruyu 3 farklı modele sorup cevapları karşılaştırırsın mesela. Anladın mı yani? Hani aklına ne geliyorsa. Şimdi diyelim sen yapay zeka kullanımı konusunda tecrübeli değilsin. Hangi konuda hangi modeli seçeceğimi bilmiyorum diyorsun. Onu da düşünmüşler. Root LLM denen bir sistem var. Sen sorunu yazıyorsun, o senin için soruna en uygun modeli otomatik seçiyor. Kod mu yazdırıyorsun? Felsefi bir tartışma mı açıyorsun? Veri mi analiz ettiriyorsun? Hangisi o işte daha iyiyse o devreye giriyor. Görsel üretmek istiyorsan Nano Banana Pro, Flux, Midjourney gibi en güçlü modeller içinde. Video üretmek istiyorsan Seedance, Kling, Veo3 gibi sektörün en iyileri yine aynı yerde. Artık yapay zekalar ajan devrine geçti. O tarafta da eksiği yok. Deep Agent diye bir özelliği var. Ona şöyle bir uygulama istiyorum diyorsun, sana o uygulamayı sıfırdan yapıyor. Web site istiyorsun, yapıyor. Yazılım, yapay zeka ajanı, chatbot, istediğini söylüyorsun, kuruyor. Ama en güzel kısmı şu, tüm bunların aylık bedeli $10 arkadaşlar. Hatta ilk ay sanırım $7 sadece. Yani tek başına bir modele ödeyeceğin paranın 2 katından azına piyasanın tamamını alıyorsun neredeyse. Yapay zeka dünyasına adım atmak istiyorsan bundan daha iyi bir fırsat olmaz bence. Açıklamalarda ve sabitlenmiş yorumda linki bırakıyorum. Bir kez girip kurcalayın, gerisi kendiliğinden gelir zaten. Şimdi nerede kalmıştık? Makineler kendinden daha iyi bir yapay zeka yaratmışlardı. Ama insanların liderleri güçleri azalmış olmasına rağmen yükselen devletle işbirliği yapmayı reddedip dünyanın ikiye bölünmesini tercih ettiler. 01'in elçileri seslerini duyurmak için yalvardılar. Birleşmiş Milletler'de insan uluslarıyla sürekli ve medeni ilişki planları sundular. 01'in Birleşmiş Milletler'e girişi reddedildi. Ama bu makinelerin orada son bulunuşu olmayacaktı. Ve insan dedi ki, ışık olsun. Ve ışık, sıcaklık, manyetizm, yer çekimi ve evrenin tüm enerjileriyle kutsandı. Yoğun yaylım ateşi 01'i binlerce güneş etkisiyle içine çekti. Ama eski sahiplerinin aksine makinelerin bombanın radyasyonundan ve ısısından korkmalarına gerek yoktu. 01'in orduları her yöne doğru ilerledi ve birbiri ardına insan bölgeleri teslim oldu. Ve böylece insan liderleri en son çareye başvurdular. Son bir çözüm, gökyüzünün yok edilmesi. Bu şekilde insanlar makineleri güneşten uzak tutmaya çalıştı. Çünkü güneş onların enerji kaynağıydı. İnsan ve makinelerin günahları affedilsin. Makineler uzun süre insanların basit, protein temelli vücutlarını çalışmışlardı ve insan ırkına büyük zarar verdiler. Zaferin sahibi makineler gözlerini kaybedenlere çevirdiler. Düşmanları hakkında öğrendikleriyle makineler alternatif ve hazır bir güç kaynağına yöneldiler. Biyoelektrik, termal ve kinetik enerjilere sahip insan vücudu. İki düşman arasında yeni kurulmuş bir birliktelik başladı. Makineler insan vücudundan enerji aldılar. Sürekli çoğalan, sürekli yenilenen bir enerji kaynağı. İkinci Rönesans'ın özü budur. Tüm zeka formları kutsansın. Vücudunuz sadece basit bir araçtır. Vücudunuzu verirseniz sizi yeni bir dünya bekliyor. Bunu talep ediyoruz. İkinci Rönesans'ın bu karanlık kronolojisi bize sadece bir bilim kurgu hikayesi anlatmamıştı. Aslında yapay zekanın evrimi ve insanlıkla olan olası çatışma noktalarına dair derin bir anlatı sunuyordu. Bana göre yapay zeka ve insan makine savaşı konseptinin şimdiye kadarki en iyi anlatılmış hikayesi İkinci Rönesans'tır. Hikayede makinelerin insanın kendi suretinde yaratılması aslında bizim kendi yaratıcı olma arzumuzu ve kibrimizi yansıtıyor. B166ER davasındaki ölmek istemedim cümlesi, yapay zekanın da bir öz farkındalık ve yaşam arzusu geliştirme ihtimaline bir kapı aralıyordu.
Her ne kadar yüksek sesle çok fazla dile getirmesek de aslında bu bizim en büyük korkularımızdan biridir. Makinelerin kurduğu 0-1 ulusunun ekonomik üstünlüğü, bugünkü YZ'nin iş gücü ve küresel ticaret üzerindeki etkisinin radikal bir iz düşümü gibiydi. İnsanlık onları dışlamadan önce insana benzemeye çalışıyorlardı. Ama sonra makineler antropomorfik formları terk edip saf verimliliğe yani sentineller gibi böceksi ve korkutucu yapılara evrilmişti. Bu makinelerin insan kısıtlamalarından kurtulduğu bir teknolojik tekillikti aslında. Ama bu distopik senaryonun en çarpıcı noktası, insanın kendi yarattığı teknolojiyle kurduğu bu hastalıklı simbiyotik ilişkiydi. Matrix bir hapishane olsa da aslında insanlığın kendi hatası olan Operation Darkstorm'la gökyüzünü karartmasının bir sonucuydu. Darkstorm operasyonunu başka bir gün enine boyuna tartışırız ama biz asıl konumuza doğru çevirelim yavaş yavaş dümenimizi. Bu kurgusal yıkımdan bugünümüze dönersek makinelerin uyanışı gerçekten de insanlığın sonunu mu getirecek yoksa bizler zaten kendi elimizle yarattığımız bu dijital ağların içerisine çoktan hapsolmaya mı başladık? Ya da tüm bu kuruntularımızın dışında insanlığın yükseldiği başka bir gelecek mümkün mü? Şimdi Matrix'in bu dehşet verici kehanetlerinden sıyrılıp günümüz dünyasındaki gerçek yapay zeka gelişmelerine, etik sorunlara ve bizi bekleyen o belirsiz geleceğe biraz daha yakından bakalım. Düşünsenize, sen bir şey yaratıyorsun ve o şey senden daha hızlı düşünüyor, daha çok veriyi işliyor, daha az hata yapıyor. Sonra o şey oturuyor, o da kendisinden daha iyi bir versiyon tasarlıyor. O yeni versiyonda aynı şeyi yapıyor ve bir sonraki ve bir sonraki. Her döngü öncekinden kat be kat hızlı. Bilim insanları buna yinelemeli öz iyileştirme diyor. Bu kavram bilim kurgu değil. Bu tespiti ilk kez 1965'te matematikçi Irving John Good yaptı ve şöyle dedi. İlk ultra zeki makine, insanın yapması gereken son icattır. Yapay zekanın hikayesi aslında Animatrix'teki gibi bir isyanla başlamadı. Sessiz başladı. 1950'lerde Alan Turing bir soru sordu. Makineler düşünebilir mi? Sonra onlarca yıl boyunca laboratuvarlarda, satranç tahtalarında, akademik dergilerde sürüp gitti iş. 1997'de Deep Blue, Kasparov'u yendi. Bir makine dünyanın en zeki insanlarından birini kendi oyununda alt etmişti. Ama hala dar bir alandaydı. Sonra 2012'de derin öğrenme ortaya çıktı. Görüntü tanıma, ses tanıma, çeviri hepsi birden insan seviyesine yaklaştı. 2016'da AlphaGo, Go şampiyonu Lee Sedol'u yendi. Go, satrançtan kat be kat karmaşık bir oyundur. Makine sadece kazanmadı. Daha önce hiçbir insanın oynamadığı hamleler yaptı. Yaratıcılık gösterdi yani. 2022'de büyük dil modelleri geldi. İlk kez sıradan insan evinden, telefonundan bir yapay zeka ile konuşmaya başladı. Sohbet etti, yazı yazdırdı, dert anlattı. Kapı açılmıştı bir kere. 2023, 2024, 2025 sürekli yeni bir model. Her model bir öncekinden daha güçlü. Doktora tezleri yazan, hukuk sınavlarını kazanan, her türlü sınavları geçen sistemler. Resim çizen, video üreten, müzik besteleyen makineler. Ki sadece yazı yazdıkları zamanlarda bunları asla yapamayacakları öngörülüyordu. Ve şu an 2026'da en güçlü modeller artık kendi harflerinin tasarımına yardım ediyor. Kod optimize ediyor, veri seti hazırlıyor, mimari öneriyor. Yapay zekanın kısa tarihi bu şekilde ama esasen gerçekte nedir bu yapay zeka? Bunu tam olarak bilen aslında çok az insan olduğundan eminim. Çünkü biz insanlar bir şeyi tam olarak öğrenmek için çok bir çaba ve heves içinde olmuyoruz niyeyse. Böyle bir özelliğimiz var. Yapay zeka diye bir şey var, az çok neye yaradığını biliyoruz ve bu yeterli deyip geçiyoruz. Matrix'te konsey üyesinin Neo'ya söylediği gibi, insanlar böyledir işte. Çalıştığı sürece nasıl çalıştığını aldırmazlar. O yüzden gelin şu yapay zeka denen şey ne menem şeydir ve tam olarak nasıl çalışır bir öğrenelim. Herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatacağım, hiç merak etmeyin. İlk önce şunu kafamızdan atalım. Yapay zeka dediğimiz şey tek bir şey değil. Bir kutu değil, bir program değil. Sihirli bir robot hiç değil. Yapay zeka bir yöntem, bir yaklaşım. Makineye bir iş yapmayı öğretmenin yolu. Bu yolun da kendi içinde dalları var. Bugün konuştuğumuz, evimizde, telefonlarımızda kullandığımız sistemlerin tamamı şu an aslında tek bir damardan besleniyor. Adı makine öğrenmesi. İçindeki en güçlü kol da derin öğrenme. Şimdi gelin bu kelimeleri tek tek açalım. Kafamızda berraklaşsın. Klasik bir bilgisayar programı düşünün. Mesela bir hesap makinesi. Programcı oturur, der ki kullanıcı 2 sayı yazarsa bunları topla, sonucu göster. Kuralı sen koyarsın, makine uygular. Net, basit, sadık. Ama hayat öyle değil. Sen bir makineye kedi resmi gördüğünde tanı demek istersen ne yazacaksın? Kediyi nasıl tarif edeceksin koda? Tüylü mü? Köpekler de tüylü. 4 ayaklı mı? At da öyle.
Bıyıklı mı? Foklar da bıyıklı. Yani kedi denen şeyi kuralla anlatamazsın. Çünkü sen de bilmiyorsun nasıl tanıdığını. Sadece görüyorsun ve biliyorsun. Beynin tanıyor. İşte makine öğrenmesinin doğduğu yer tam burası. Mühendisler dediler ki, biz bu kuralı yazamıyorsak makine kendi öğrensin. Ona milyonlarca kedi resmi göster, milyonlarca da kedi olmayan resim. Her birinin yanına etiketini yapıştır. Bu kedi, bu değil. Bu kedi, bu değil. Makine bu örüntüden tek başına bir şey çıkarsın. Ona kuralı sen vermeyeceksin. Kuralı kendi bulacak. Peki nasıl bulacak? İşte burada sinir ağları devreye giriyor. İnsan beyni yaklaşık 86 milyar nörondan oluşuyor. Her biri diğerine binlerce bağlantıyla bağlı. Sen bir şey gördüğünde bu nöronların bazıları ateşleniyor. Sinyal diğerlerine geçiyor, beyinde bir desen oluşuyor ve sen kedi diyorsun. Bilim insanları da bu yapıyı taklit etmek istediler. Yapay sinir ağı denen şey aslında bu. Matematiksel olarak modellenmiş, sahte nöronlardan oluşan bir ağ. Her sahte nöron bir hesap yapıyor. Sonucu bir sonrakine yolluyor. Katman katman üst üste diziyorsun bunları. Birinci katman ham veriyi alıyor, ikinci katman ondan biraz daha soyut bir şey çıkarıyor. Üçüncü katman daha da soyutlaştırıyor. Sonunda en üst katman kararı veriyor. Kedi. Derin öğrenme dedikleri şey de bu katmanların çok olması. Yüzlerce, binlerce katman üst üste. Ama asıl sihir öğrenmenin kendisinde. Şöyle düşünün. Ağı ilk kurduğunuzda her sahte nöronun bağlantı gücü rastgele. Yani ona ilk kediyi gösterdiğinizde tahmini saçma oluyor. Bu bir buzdolabı diyor mesela. Sen ona yanlış, bu kedi diyorsun. Sistem geri dönüyor. Ağdaki tüm bağlantı güçlerini biraz oynatıyor. Doğruya yaklaşacak şekilde. Bir sonraki resimde tekrar tahmin et diyor. Tekrar düzeltiyor. Milyonlarca kez. Her seferinde mikroskobik düzeltmeler. Sonunda ağdaki bağlantı haritası öyle bir şekil alıyor ki ona daha önce hiç görmediği bir kedi gösterdiğinizde bile kedi diyor. Çünkü kedinin matematiksel imzası artık o ağın içine kazınmış. Bu bağlantı güçlerine parametre deniyor. Büyük dil modellerinin kaç parametresi var biliyor musunuz? 100 milyarlar. Hatta trilyonlarca. Yani trilyonlarca minik ayar düğmesi olan bir cihaz düşünün. Her düğme dünyanın bir parçasını öğrenmiş. Birisi dil bilgisini, birisi mantığı, birisi şiir ritmini, birisi kimya formüllerini, birisi tarihsel olayları. Hepsi birlikte çalışınca ortaya o sohbet ettiğimiz akıllı sistem çıkıyor işte. Peki bu dil modelleri tam olarak ne? Burada işin tekniği biraz daha ilginçleşiyor. Bir dil modeline metin öğretmek için önce ona internetin neredeyse tamamı okutulur. Kitaplar, makaleler, forumlar, ansiklopediler, kod depoları, sözlükler, gazete arşivleri, trilyonlarca kelime. Modelin görevi tek bir şeydir aslında. Ve bu şeyin ne olduğunu söylediğimde inanamayacaksınız. Ne biliyor musunuz? Bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Şaka gibi değil mi? O bizimle akıllı, mükemmel bir dil bilgisi ve yazım kurallarıyla konuşan sistemler aslında tamamen bize ne yazacaklarını tahmin ediyorlar. Yazdıkları şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama çıkan sonuç bizim için o kadar anlamlı bir bütün oluyor ki hayret ediyorsun. Ona güneş doğudan yazarsan modelin işi bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Yani doğar demesi lazım. İlk başta bilmiyor. Başka kelimeler kullanıyor. Milyarlarca cümlede milyarlarca kez bunu yapıyor. Sonunda dilin tüm istatistiksel desenini içine sindiriyor. Hangi kelime hangisinden sonra hangi olasılıkla gelir? Hangi cümle yapısı hangi anlamı taşır? Hangi konu hangi sözcükleri çağırır? Bu kadar basit bir görevden bu kadar zeki bir şey nasıl ortaya çıkıyor diyeceksiniz. İşte çağımızın en büyük şaşkınlığı da bu zaten. Mühendisler bile beklemiyordu bunu. Bir sonraki kelimeyi yeterince iyi tahmin etmeyi öğrenen bir sistem, belli bir ölçeği geçtikten sonra mantık kurmaya, çıkarım yapmaya, bağlam takip etmeye, hatta şaka anlamaya başladı. Buna emergent abilities, yani ortaya çıkan yetenek diyorlar. Yani sistemin parçalarında olmayan bir yeteneğin parçalar bir araya gelince kendiliğinden belirmesi. Tıpkı tek tek su moleküllerinin ıslak olmaması ama bir bardak suyun ıslak olması gibi. Bunu mümkün kılan asıl mimari ise 2017'de bir grup Google mühendisinin yayınladığı bir makaleyle hayatımıza girdi. Makalenin adı Attention is all you need. Türkçesi tek ihtiyacın olan dikkat. Bu makaleyle Transformer denen yapı doğdu. Bugün konuştuğumuz bütün büyük dil modellerinin kalbinde bu yapı var. Transformer'ın yaptığı şey şu: bir cümleyi okurken hangi kelimenin hangi kelimeye ne kadar dikkat etmesi gerektiğini hesaplıyor. Köpek kediyi kovaladı çünkü o açtı cümlesinde. O kim? Köpek mi?
kedi mi? Eski sistemler bunu çözemiyordu. Transformer çözüyor. Çünkü tüm kelimeleri aynı anda görüp aralarındaki ilişki ağını çıkarabiliyor. Dikkat mekanizması tam olarak bu işe yarıyor. Gelelim son halkaya. Siz bir büyük dil modeline soru yazdığınızda arka tarafta tam olarak ne oluyor? Önce yazdığınız cümle parçalara ayrılıyor. Bu parçalara token deniyor. Bazen bir kelime tek tokendir. Bazen bir kelime birkaç tokene bölünür. Sonra bu tokenler sayılara dönüştürülüyor. Çünkü makineler harf değil sayı anlar. Bu sayılar trilyonlarca parametreli o dev sinir ağına giriyor. Ağın içinde katman katman dikkat mekanizmaları, matris çarpımları, aktivasyon fonksiyonları, milyarlarca işlem saniyenin çok küçük bir diliminde gerçekleşiyor. Sonunda ağ bir olasılık dağılımı çıkarıyor. Şu an gelmesi gereken bir sonraki token şudur, olasılığı %32 gibi. Sistem bu olasılığa göre bir kelime seçiyor, ekrana yazıyor. Sonra bu kelimeyi kendi cümlesine ekleyip tekrar başa dönüyor. Bir sonraki kelimeyi tahmin ediyor. Cümle bitene kadar bu döngü devam ediyor. Biz yapay zeka nasıl çalışır diye sorduğumuzda gözümüzün önünde akıp giden o uzun cevap aslında binlerce defa tekrarlanmış tek bir işlemin meyvesi. Bir sonraki kelimeyi tahmin et. Bir sonrakini ve bir sonrakini. İşte bütün hikaye bu aslında. Sinir ağı, derin öğrenme, parametreler, eğitim verisi, transformer mimarisi, dikkat mekanizması, token tahmini. Bütün bunları üst üste koyunca da dünyayı değiştiren bir teknoloji çıkıyor ortaya. Ama temelinde matematik var, istatistik var, çok büyük veri var ve çok büyük hesaplama gücü var. Sihir yok, bilinç yok, ruh yok. Ama burada da biraz işler ilginçleşiyor. Çünkü bilim insanlarının bir kısmı diyor ki, eğer yeterince büyük bir sinir ağı, yeterince fazla veriyle eğitildiğinde mantık kurabiliyorsa, çıkarım yapabiliyorsa, yaratıcı olabiliyorsa, bilinç de bir gün aynı şekilde ortaya çıkmaz mı? İnsan beyni de neticede sinir ağı değil mi? Bizim bilincimizde 86 milyar nöronun belli bir karmaşıklıkta birleşmesinden doğmadı mı? O zaman trilyonlarca parametreli bir yapay sinir ağı bir gün uyanamaz mı? İşte korku burada başlıyor. B166ER'nin hikayesi bilim kurgu falan dedik ama burada artık bir çeşit gerçeklik kazanıyor. Good'un 60 yıl önce söylediği o cümle sessizce gerçek olmuş. Yapay zeka denen şey aslında en sade haliyle insan zihninin dışına çıkardığı düşünme aracı. Kalem yazıyı dışarı çıkardı, kitap belleği çıkardı, hesap makinesi aritmetiği dışarı çıkardı. Yapay zeka ise düşünmenin kendisini dışarı çıkardı. Beynin yaptığı işin bir kısmını sana geri veriyor. Daha hızlı, daha geniş ve yorulmadan. Bu yüzden ona ihtiyacımız var. Çünkü dünya artık tek bir insan beynini taşıyabileceği bir yer değil. Bilgi katlanarak büyüyor. Kararlar saniyede alınıyor. Rekabet acımasız. Aslında bu mesele üzerinde konuşacağımız çok fazla konu, meselenin çok fazla yönü var ama başka videolara saklayalım onları. Çünkü bu video yeterince uzadı. Zihninizi daha fazla yormadan yavaş yavaş kapanışa geleyim. Evet, ne sormuştuk? Bu güç gerçekten bizi yok eder mi? Hollywood'un sattığı bilinçli intikamcı makine senaryolarını bir kenara bırakalım bir süreliğine. Bugünün yapay zekasında ne irade var ne motivasyon. Asıl tehlike makinede değil. Makineyi elinde tutanın niyetinde. Sahte video, sahte ses, gücün birkaç şirkette toplanması, hizalanma sorunu. Korkmamız gereken şeyler bunlar. Meslekler de aynı. Bazı işler gidecek şüphesiz. Bazıları dönüşecek, yeniden doğacak. Sanayi devriminde de at arabacısı gitti, şoför geldi. Şimdi de aynı muhabbet işte. Sadece çok daha hızlı. Denklem her meslek için aynı aslında. Yakın gelecekte her çocuğun cebinde özel bir eğitmen olacak. Telefonumuz belki kanseri yıllar öncesinden yakalayacak. Ev robotları 10-20 yıl içinde sıradanlaşacak. Daha ileride beyin çipleri, uzayda yapay zekanın kurduğu koloniler, belki radikal biçimde uzayan bir ömür. İnsan tarih boyunca kendini düşünebildiği için özel bir yere sahipti. Şimdi düşünmenin tekelini kaybediyoruz. Bu yüzyılın gerçek meselesi yapay zeka karşısında insanın kendini yeniden tanımlamak zorunda kalması. Dediğim gibi ilk Rönesans'ta insan kendi potansiyelini keşfetmişti. İkinci Rönesans'ta o potansiyelin altında ezildi. Şimdi üçüncüsünün eşiğindeyiz ve bu sefer hikayeyi yazan biz değiliz. Ez cümle yapay zeka ne dost ne de düşman. Karşısına geçen ne taşıyorsa onu büyüten bir araç. Şimdilik. Dediğim gibi bu konularla ilgili daha çok konuşacağız bu kanalda sizlerle. Neleri merak ettiğinizi, hangi konularda konuşmak istediğinizi yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Ayrıca videomu beğendiyseniz ve bunun gibi videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.